Herkese merhaba. Ebru'nun Denizi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Girişte öncelikle kış sezonunda açan, son derece sağlıklı, güzel görünen canlı renkleriyle çok iyi ışık alamamasına rağmen yeterli sayıda çiçeklenen bitkilerimle sizleri karşılamak istedim. Hepsini aslında bir gün tek tek incelemek istiyorum sizinle hep birlikte. Burada devasa bir kızım var. Bakın hafif dudak kısmında bir mutasyon var ve neredeyse 3 aydır çiçekli ve muazzam bir kokusu var şu güzel kızımın. Yaprakları devasa boyda büyük bir orkiden bu. Burada da yine bir Sweet Girl kızım var. Sarı ve şu dudak yapısıyla inanılmaz. Eğer videomu şu an buraya kadar izliyor iseniz, beni bu video ile keşfediyor iseniz lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açarak diğer videolarımdan da haberdar olarak bana destek olabilirsiniz. Bu bitkilerimde çok ama çok fazla böyle kafa karıştıracak metotlar asla uygulamıyorum. Tabii ki de bakın şurada görüldüğü üzere yaprak yumuşaması, yaprak sararması yaşayan tek tükte olsa bitkilerim benim de var. Şu an mevcut elimde. Ama bunların hepsi aşılamayacak şeyler değil. Bu bitkilerimi bakın burada bir tanesi yine yeni daha açacak. Bunun rengini çok merak ediyorum. Yine bende olup da rengini müjdelemedi. Yaptığım uygulamalar sadece bunlar arkadaşlar. Ekstradan evet sizler için evde hazırladığım kürler, denediğim evde hazırlayabileceğimiz metodlar var tabii ki. Ama şunu söylemek istiyorum.
Bu metodların tamamını uygulayacağız diye bir orkide bakım kanunu yok arkadaşlar. Yani buraya dikkat çekmek istiyorum. Lütfen çok fazla besin yüklemesi, işte vitamin yüklemesi, vitamin denemesi yaparak lütfen bitkilerimizi yormayalım. Bitkilerimizin bizden istediği tek şey, yegane tek istediği şey doğru ışık alan bir pencere önü ve direkt ışık almayacak. Eğer çok güneş gören bir pencere önünde ise bitkileriniz, bu sefer tül perde ardından lütfen güneşi almasını sağlayın. Çünkü direkt gün ışığı bitkilerimizin yapraklarına zarar verecektir. Bakın şunlar da yine bir ayda yine dal verdi. Şöyle bir dikim yapmıştım bunda da. Bunlar da böyle çiçeksiz bir fide temin etmiştim. Böyle bunları izlemesi daha çok hoşuma gidiyor. Bitkilerimizin bizden istediği tek yegane sağlamamız gereken kural ışık. Gün ışığından faydalanmaları gerekiyor. Fakat bunu doğru şekilde yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın benimkiler başladılar. 2 gün hava ısındı. Hemen ortalarından yeni yapraklar çıkartmaya, ki bunlar çok çalışkan bronz budak kızım biliyorsunuz. Bunlar zaten bir bahane arıyorlar. Hemen bir yaprak bir dal çıkartmak için bahane arayan bir tür. Havaların ısınmasıyla birlikte hemen gelişim göstereceklerdir. Şurada yine bir aroma altı kızım var. Bunun da köklerine bayılırım. Köklerinden tanıyorum. Bu şekilde göstermek istiyorum size hemen onu da. Bakınız. Gövde ve 2 dalıyla birlikte çiçekleriyle ve mis kokusuyla, bakın bunun da kökleri görüyorsunuz ne kadar net ve şeffaf görünüyor. Yani bunlarda da çok böyle türlü türlü işte bitkilerimizde sinek böcek oluşumu yapacak hiçbir karışımı yapmıyorum. Zaten sizlere bunu belirtiyorum. Sizlere gerçeğe dayalı bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek olarak yardımcı olabilirsiniz. Ve kanalıma abone olup bana destek olmanızı rica ediyorum. Bakın burada da Summer Song isimli sarı fırtına kızımın yeni dalı. Bu da yine serinliği hissederek bu sezon bana yeni çiçek dalı verecek bir kız. Sarı fırtına bir kızdır bu da. Çok güzel bir paldir. Sarı tonlarda. Harika köklerini sizlere de bunu da göstermek istiyorum. Tekrar ediyorum. Yani çeşit çeşit uygulamalar yapmaya gerek yok. Bitkimizi aksine rahat ettirecek bir pozisyonda bırakmalıyız arkadaşlar. Bunu üzerine basarak söylemek istiyorum. Burada da yine uzun zamandır çiçek dalı almadığım ve şu an neredeyse çığlık atmak istediğim gördüğümde bir dal. Bu kız da tahmin ediyorum ki Louise Berry olabilir. İnşallah tahminim doğru çıkar ve çok... Bakın bu da yine çiçeğini budadığım bir kız. Çiçeğin budamasını yapıldıktan kısa bir süre sonra bakın yeni bir yaprak verdi. Zaten görüyorsunuz şu yaprak kenarlarındaki harelerinden anlayacaksınızdır ki bitkim koyu renk tonlarda bir bitki. Şimdi fotoğrafını bulursam videoda bunu ekleyeceğim sizin için. Bakın şurada da
Bir önceki videolarımda zaten izlemiş olmalısınız ki dal mı kök mü diye bir videom var. Orada bahsettiğim üzere bakın 2 yaprak arası ayrılmış. Yeni çiçek dalı için yeri hazırlanıyor şu an bitkimizin. Bakın şurada bir hatta bir dakika, telefon kamerasıyla baktığım için net göremiyorum ama şimdi videodan sonra onu inceleyeceğim. Sanırım orada bir bombilelik var. Ve yeni bir çiçek dalı da geliyor. Bunu kışın çiçekli halde almıştım. Şu an gördüğünüz gibi yeni çiçek dalını vermeye hazır. Bu da yine mango sarı biglip bir kızım. Bu da yeni bir yaprak çıkartmış. Canlı, sert ve sağlıklı yaprakları var. Kökleri söylememe gerek yok zaten. Bakınız budaması yapılmış. 2 dal ile budama yapmıştım zaten. Sarı tür orkideler biraz daha böyle nazlı olurlar. Çok dayanıklı olduklarını ben düşünmüyorum. Ama bunu siz kendiniz de deneyimleyebilirsiniz. Benim sizlere tavsiyem, en çok önereceğim, özellikle ilk orkide bakımı yapacak arkadaşlarım için beyaz pal orkideleri tavsiye ederim arkadaşlar. Benim yeni başlayan arkadaşlarıma tavsiyem bu yönde olacaktır. Sarı tonda ve fuşya tonlar vesaire, yani diğer renk tonlarındaki bitkilerde de biraz daha beyaz orkideye göre biraz daha az dayanıklı olduklarını düşünüyorum ben bugüne kadar yaptığım deneyimlerimde. Şu kızımı dillere destan bir kız, vahşi kedi, Wildgel. Kesinlikle ve kesinlikle eğer bir orkide bağımlısı oldu iseniz ve 5-6 orkide sayısını geçmiş ise orkideleriniz, artık tebrikler, siz de bir orkide koleksiyoneri olmuşsunuzdur. Ve bu koleksiyonunuzda mutlaka ama mutlaka bulundurmanız gereken bir türdür. İnanılmaz dayanıklı bir bitki. Size bunu asla tarif edemem. Ve hafif de kokulu olduğu söyleniyor. Böyle bir rivayet de var. Ben bu kokuyu alamıyorum ama diğerlerinin kokusuyla karışıyor olabilir. Çiçek, vahşi kedi. Bakın son zamanlarında sürekli uçtan uzar ve şöyle bir mutasyona uğradı. En sonunda erkek orkide olma yolunda gidiyor. Bakın bu arada erkek orkide nasıl olur ve bakımı nasıldır? Bir fark var mıdır? Bunu da bahsetmek istiyorum şu an değinmişken. Tamamen spontane ve özgün bir içerik olsun istiyorum. Bakın bu bitkim normal bir Phalaenopsis'ti. Zaten şu alt dallarından göreceksiniz. Budama yapmışım. Bakın 2 dalı hepsi var. Sonrasında budamadan sonra tabii ki bitkin bir dinlenme döneminde iken şu şekilde tam taç yaprağının ortasından, göbek kısmından bakınız bir dal çıkardı. Biz buna süslü yaprak diyoruz. Orkide bakımı yapan arkadaşlar kendi aramızda. Şu dudak yapısının kenarındaki harelere bakın. Biz buna süslü yaprak diyoruz ve taç yaprağın ortasından çıkar. Yani gövdenin tam ortasından çıkar. Bu şekilde olan bitkileriniz ister aldığınızda ister aldıktan sonraki çiçeklenmelerinde bu şekilde dal verdiklerinde biz bu gibi değişikliklere bitki erkek orkide oldu diyoruz. Nedenini ben de bilmiyorum. Bu şekilde orta taç yaprağında dalı olan bitkiler erkek orkide olarak adlandırılır ve bu bitki bolca yavru vermesiyle ünlüdür. Yani bunun tamamen bilimsel tanımını ben şu an sizlere bilmediğim için yapamayacağım ama kendim tecrübe ettiğim bir durumdur bu. Mesela bakın dediğim gibi zaten eski dalları da mevcut. Ama benim kızım böyle olmaya karar vermiş. Nasıl mutluysa öyle yapsın. Ama bir türlü uçtan dal vermekten usanmaz mı bir bitki? O kadar sert bir çiçek dokusu var, size anlatamam. Yani tarihlerini hatırlamıyorum, aklımda tutamayacağım ama uzun bir süredir ben de çiçekli bu kızımız. Neredeyse kış ortalarından bu yana diyebilirim. Bu da yine Biondoro isimli koku bombası.
Çok ama çok eski tür. Hatta şu an üretimi olmadığı söyleniyor bu bitkinin. Merak etmesinler. Bende şu an yavrulanmış hali var. Bakınız kökleriyle. Biraz daha havaların ısınmasını bekliyorum. Ve bu K2 ayrımını yapacağım. Yine nasıl yaptığımı, dikim ve ayırma işlemlerini de sizlerle yine paylaşacağım. Bir video oluşturmayı düşünüyorum bununla ilgili bir içerik. Bakınız bitkim şu an çok yorgun. Zaten uzun zamandır çiçekli vaziyette. Aynı zamanda bir de K2'si var. K2'yi büyütüyor. K2 yetmezmiş gibi K2 kökleri de, yani şimdi K2 çıkarttıktan sonra bu tarz köklenmesini bekliyoruz biliyorsunuz. Hem köklerini hem K2'sini hem çiçek dalını hem de kendini ayakta tutmaya çalışan çalışkan bir kız. Yani saksı dışından kökleri çok iyi görünmüyor ama bu demek değildir ki bitkim zaten görünüyor. Anlatmama da gerek yok. Son derece keyfi yerinde ve sağlıklı bir kız. Sadece bir gençleştirme işlemi ve K2 ayırma işlemi yapacağım. Neredeyse 5 yıldır bende bu bitki. Bakınız hatta bu Biondoro ve şu kızı aynı dönemde almıştım. Bu da Japon Parfüm isminde bir kız. Mesela bakın onun gelişimi daha fazla oldu. Diğeri bakınız. Yani bunu tek elimde şöyle tutamıyorum bile. O kadar devasa ellenip kollanıp budaklandı ki mesela bu da çiçek dalı açısından çok cömert bir tür. Kök konusunda son derece cömert bir tür. Aynı dönemlerde aldım. İkisini aynı anda aldım. Aynı satıcıdan almıştım bunları da. Şu an hatırlayamayacağım. Ama şu kokusunu tarif edemiyorum size. İnanılmaz, yani böyle ciğerlerimizi dolduruyor diyebilirim bu koku. Yani bu da Japon Parfüm isimli çalışkan mı çalışkan bir kız. Evet. Şu kızımı bahsetmek istiyorum yine. Benim kızlarım hepsi kafasına buyruk türler diyebilirim. Yine aynı şekilde Bronze Maiden, bu da bakınız. Böyle çiçekleri deniz yıldızına benzer. Yaprakları gümüş yaprak diye adlandırılır. Parlak ve mat renktedirler. Yine kış ortasından beri hali hazırda bir çiçek dalımız var. Çiçek dalı ince, uzun ve bol çiçekli olur ama benim bu ikinci kez bu sezon çiçeklendiği için sadece 2 çiçekte kalmış. Ama uçtan yine devam ediyor tomurcuğunu uzatmaya. Gelin görün ki bakınız şuradan yeni bir çiçek dalı gelmiş. Köklerimiz de yine bahsettiğim gibi son derece cam gibi. Şu saksı içerisinde görmekte olduğunuz top top şeklindeki maddeler salınımlı gübre. Bunu da hepsini zaman zaman hepsini bir videoda, yine ayrı bir videoda içerik oluşturarak sizlerle paylaşacağım. Şu anda buraya kadar videomu halen izlemekte olan arkadaşlarım varsa hemen abone ol butonuna basarak kanalıma abone olup bana destek olarak yardımcı olabilirsiniz. Ben de sizlere bu güzel içeriklerimi paylaşmaya devam edebilirim. Sarı kızımızdan bahsettik. Şurada yine bir kızım var. Bundan da çok yakın bir zamanda çiçek dalı bekliyorum. Bakın şu hava köklerinin ucundaki canlılığa bakar mısınız? Yapraklar çilli. Bu çilli tür yapraklar genellikle kokulu tür orkideler oluyor arkadaşlar. Böyle yapı market tarzı yerlerde ya da sera gezintilerinizde karşılaştığınızda, çiçeksiz halde gördüğünüzde bu tür orkideleri eğer kök kontrolünü yaparak kökleri de içinize sinerse sakın almaktan kaçınmayın. Hatta kaçırmadan hemen almanızı tavsiye ederim. Çünkü hem nadir hem de kokulu türlerdir bunlar. Şu an bu kızım yine yaşlı bir bitkim, elimde olan. Bakın alt yapraklarından zaten anlayacaksınız böyle deformasyondan.
Fakat yeni yaprakları daha canlı. Bitki kendini yenilemeye başlamış. Yani alt yapraklar atacak zamanla, belki de bu alt yaprakların altından yeni bir çiçek dalı gelecek. Bir taraftan da yeni çiçek yapraklarını çıkartmaya devam ediyor. Ben bakımlarını ayrı ayrı, çiçekli ve çiçeksizlerin ayrı ayrı bakımlarını şu an itibariyle, artık ilkbahar ayında da biliyorsunuz, bir de Eylül ayında ben bu bakımları yapıyorum arkadaşlar. Şu kızı da son olarak gösterip videomu artık sonlandıracağım. Eğer videolarımı bu şekilde uzun videolar halinde izlemek hoşunuza gidiyor ise lütfen bunu da yorum kısmından bana bildirirseniz ben de sizlere buna göre içerikler üretmek isterim. Ben bu şekilde konuşarak sizlerle hem bitkilerimi paylaşmış oluyorum hem de bilgilerimi sizlere aktarmış oluyorum. Daha detaylı ve akıcı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi yine bir videomda Hindistan cevizi torfundan bahsetmiştim. Bu da Hindistan cevizi torfu. İnanılmaz bir malzeme, inanılmaz bir madde. Kesinlikle normal saksı bitkileri için de son derece hızlı bir etkili bir köklendirici. Bakın, köksüz tamamen ölmüş bitkileri bile şu şekilde, yani bakın, yani bir yaprak da değil, 2 yaprak birden, dikimi daha henüz 1 ay neredeyse olmuştur. Bunu video tarihinden bakabilirsiniz siz de. Bakınız, o kadar hızlı bir gelişim ancak Hindistan cevizi torfu ile olurdu herhalde diye düşünüyorum. Ben bu gelişmeye bayılıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Kesinlikle bitkilerinizden vazgeçmeyin. Mesela sizi şu pal bronz buda ile tanıştırmak istiyorum. Ben de geçen yıldan bu yana 10 adede yakın bronz buda çiçeğim vardı. Ben kokusuna bayılıyorum bu kızın. Bakın, o da bana bayılıyor ki yeniden eski köklerini atarak, yeni kökler oluşturarak bir de yavru vermiş. Bir de bakın, yaprak aralarından yeni tazecik çiçek dalları vermiş. Daha ne olsun? Yani daha ne olsun? Bu kadar çalışkan bir kız. Bakın, size şu yaprak aralarındaki yavrucukları göstermek istiyorum. Zarar da vermek istemiyorum. Geçen bir videoda tomurcuğu kırdım. Çok üzüldüm sonra. Bakar mısınız? Neredeyse bir yetişkin orkide boyunda bir keyki. Ve kökleri de son derece. Yani şu an ben 80 adet orkidem var diye rakam veriyorum ama yavrulu olanları da sayarsak, çarpı 2 dersek bizde baya bir nüfus, aile planlaması gerekti bu kızlarda. Çünkü bakın, bunun da yine bir yavrusu var. Bakın, kafamı nereye çevirsem yavru. Bronz buda dehşet bir kız. Bayılıyorum. Hiç kök sorunu yaşamazsınız. Suda bonkördür. Sularken aman çok mu sulayayım, aman az mı sulayayım asla demezsiniz. Sizi hem gözünüzü hem ruhunuzu dolduracak kadar güzel, enli, bakımlı, böyle açık yeşil tonda yaprakları vardır. Her konuda bonkördür. Sizin de su konusunda, sulama konusunda bonkör olmanızı ister. Bakın. Şu kök uçlarındaki aktifliği görüyor musunuz? Yani sıfır risk. Yani ölmüyor zaten. Bitki kolay kolay ölmüyor. Bakın, yine burada da bir kızımız. Yine bunun da bir keyikisi var. Evet. Kim kaldı? Yer vermediğimiz. Hepsini zaten gösteremeyeceğim de bir videoda. Şu an ben çiçekli olanları ve benim gözüme çarpanları göstermek istiyorum. Yine şurada Çaça kızım. Çaça ile bir güzel küsüştük. Birbirimize küstük. Şu an kırgınız. Bakın, ikinci kez çiçeklerini, bakın, bu en baştan beri şuradan başlamıştı. Bakın, tomurcuklarını vermiyor. Bunların hepsi burada nereden baksanız 1 ay önce yeni açmış tomurcuklardı. Gelin görün ki üşenmedi. Yeni tomurcuklar verdi. Bu bir önceki açmış olduğu tomurcukların yerine yan dal veriyor şu anda.
Bakın. Bakın bunda da aynı şekil. Yani ben çok üzüldüm ve çok kızdım. Çok emek verdi kendi, yani bu çiçek tomurcuklarını çıkartmaya. Şuradan bu yana çıkarttığı bütün tomurcukları döktü. Hiçbir sebep yok. Görüyorsunuz bakın, açanlar hepsi bende açtı. Yani ev çiçeklenmesi şu kızlar, bakın hepsi. Bakın. Hepsi ev çiçeklenmesi bunlar. Şu değil. Yani bir tek bu hanımefendi bir türlü tomurcuklarını tamamlayamadı. Açılışını tamamlayamadı. Hiç açtığını görmedim. Sonra ben yerini değiştirdim onun. Herhalde dedim yani ışık yetersiz geliyor. Bu yüzden, bu sebepten dolayı tomurcuklarını döktü dedim. Yani bu kadar olamaz çünkü. Neredeyse bütün tomurcuklarını döktü. Bakın şuradan başlayarak yani 8-9 tane tomurcuk vardı. Yine bir 8-9 tane de bunda vardı. Tamamını döktü. Yine bir hafta kalmadan yeniden bu tomurcukları verdi. Ben hiç ilgilenmedim. Tamamen ilgiyi kestim ve bir güzel de tehdit ettim onu. Ama güneş gören bir yere koydum. Tabii ki karanlık bir yere koyarak cezalandırmadım. Ve o metoda da hiç inanmıyorum. Siz de inanmayın. Kapalı bir ortamda tutarak bitki strese girip çiçek vermeyen orkideler çiçek veriyor gibi. Öyle bir şehir efsanesi, saçmalık, hurafeden başka bir şey değil. Bitkileri boşu boşuna gün ışığına mahrum etmemenizi tavsiye ederim. Ben tamamen duygusal bir bağ kurduğum için sadece sitem ederek ona o şekilde tehdit ettim. Ve bakın 3'er tane tomurcuk çıkarmış ucundan. Ama onlarda da pek emin görünmüyor şu an açıp açmayacağına. Ama açtığında inanılmaz muhteşem bir kız kendisi. Bakın bu da yine ölümden döndü. Şöyle tam gövdesi kopmuştu. Mantar ilacıyla ben önce tarçın ve sonra ciddi bir mantar ilacı, etkili bir mantar ilacı ile birlikte hop hemen tekrardan bitkimizi hayata döndürdük. Bakın şuradan itibaren bu yaprakları yeni çıktı. Bakın zaten birazı kısa birazı uzun yaprakların. Bu yaprakların uzun ve kısalığının sebebi de işte yeterince ışık alamaması. Malum kış aylarında biraz daha az faydalanmış oluyorlar gün ışığından. Bunun sebebi de tamamen bu. Yani can sıkılacak bir şey yok. Şimdi yine burada bir de Big Lip kızım var. İsmi Pink Kiss ismiyle bir prenses kızımız var. Bakın bunun da uzun uzun parlak ve sağlıklı yapraklara sahip. Neredeyse yaklaşık 2 yıl gibi bir süreç hiç çiçek dalı vermedi. Yani bu çiçekleriyle daha bu yıl tanışıyorum diyebilirim. Çünkü aldığım süreden bu yana çiçeklendiğini görmemişim. Bazı türler var ki senede 3-4 kez çiçek alırken bazı türler ise biraz diğerlerine göre çok çalışkan olmayabiliyorlar. Bunlar da genelde böyle Big Lip tür, işte özel tür. Bunlar tamamen tohumlamasıyla ilgili. Tıpkı insanlardaki gibi bu gen ve DNA bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Mesela 2 yıl neredeyse çiçeklenmemişti bu.